Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte kelebekli, çok güzel, çok şık 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde böyle pembe ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir model oldu hanımlar. Modelin tasarımı Instagram'dan arkadaşım Patik Perisi sayfasına ait. Arkadaşıma da model için buradan çok teşekkür ediyorum. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte modelimize başlayalım. Hanımlar, patiğimize her zaman olduğu gibi burun kısmından başlıyorum. 12 ilmek ile 12 adet ilmeğimi atacağım. Dördüncü ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz şu anda. Bu ilk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 ile de geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında yine ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım hanımlar. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. 4. ilmeğim 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5 ve şu son kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım, 6. 4 şişte de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. 5 şiş patik burnunda. Bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. Buradaki ilmeklerimi de tamamladım. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine normal düz olarak örüyorum. Hep aynı yöne düz olarak örüyoruz hanımlar. Tekrardan 4. şişime geldim. Sonuncu şişim. Buradakileri de yine düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra örmüş olduk. Şimdi tekrardan 1. şişime geldim. Artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini hanımlar, patik burnuna şöyle baktığımızda sağ ve sol kenardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek ördüm. İkinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim normal örülüyor. Birinci şişimde artırmamı yaptım. 7 ilmek oldu. İkinci şişimdeyim hanımlar. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki bakın şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da ördüm. Kalan 2 ilmeğim normal örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 7 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum.
Kalan 2 ilmeğim de aynı şekilde örülüyor. 4 şişimde de 7'şer ilmeğim oldu. Bir sıra artırmamızı yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, ilmeklerimi bir sıra düz olarak ördüm hanımlar. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim yine düz örülüyor. Birinci şişimizde hanımlar 8 ilmeğimiz oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenar başta hemen 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişte de 8'er ilmek oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği düz öreceğiz. Sonraki sıra artırma yapacağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Gördüğünüz gibi modelimiz de tam denk geldi. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı tamamlayalım. Gelelim, ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi artırma yapmadan 14 ilmeği normal yine aynı düz öreceğiz. Artık artırma bitti. 14 ilmek ile örmeye devam ediyoruz. Dileyen her bir şişe 16'şar ilmek de yapabilir. 16 ilmek yapınca şu modelden bir tane fazla düşecektir. Bu kelebek deseninden. Şimdi ilmekleri normal düz olarak öreceğiz. Artırma yapmadan. Bu şekilde. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Hanımlar, 4 şişimizdeki ilmekleri de 3 sıra boyunca, 3 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Bir daha dolanacağız, bir daha. Yani 3 kere öreceğiz. 3 sıra örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca normal düz ördüm geldim. Şimdi bakın tekrar ilk şişimdeyim. Modelimize başlayacağız. Bu modelimiz 10 sıradan oluşuyor. 10 sıradan oluşan modeli 2 kere kuracağız. Şimdi ilk modele başlıyoruz. Birinci şişimdeyim. Modelde birinci sıramız hanımlar. İlk sıramız. Krem ipimle başlıyorum. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum hanımlar. 3 ilmek krem. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci. Hemen 2 ilmekten sonra krem ipimin ucunu düğümlüyorum. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Patiğim sökülmesin. Şu 3. kremim. 3 kremimi ördükten sonra bir tane pembe örüyorum. Modelimizin ilk sırasında ilk 3 ilmeği krem ile ördük. Yanına bir pembe. Devamında 7 krem bir pembe olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 1, 2, 3. Bu aşamada pembe ipimiz arkada uzun kalmasın diye kremin üstünden atlatıp yaklaştırdım. Devam ediyorum. 4. kremim 5, 6, 7. 7 kremi ördüm, bir pembe. Tekrardan 7 tane krem öreceğim. 2. Devam ediyorum ikinci şişimden. Şu 3. kremim 4. Yine bakın pembeyi atlatıyor. Şöyle yaklaştırıyorum. Kremin üstünden atlatarak şu 5. kremim 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. 6, 7 tane kremimi ördüm. Bir pembe. 7 krem bir pembe olacak şekilde örüyoruz. Bakın 4 tane krem oldu. Yine pembeyi atlatarak götürüyorum. 5, 6, 7.
Bir tane pembe örüyorum. Bakın pembe ipimiz arkada uzun uzun kalmıyor bu şekilde. Devam ediyorum 3. şişimden. 7 tane krem. 2, 3. Yine pembeyi atlatarak götüreceğim. 4, 5, 6, 7. Bir tane pembe örüyorum. Tekrardan 7 tane krem. 3, 4. Devam ediyorum. 5, 6 ve devam edeceğim. 4. şişimden 7. Buraya bir tane pembe örüyorum. Tekrardan 7 tane krem. 4. Pembeyi yaklaştırdım. 5, 6, 7. Bir tane pembe ve son 4 ilmeğimi bu şekilde krem ile ördüm. Modelin ilk sırasını yaptık. Şimdi ikinci sıradayız hanımlar. Birinci şişimdeyim. Modelin ikinci sırası. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem öreceğim. Şu 1. Bu aşamada yine şu pembeyi yaklaştıralım hanımlar. 2, 3, 4 tane kremi ördüm. Bir pembe. Bu defa 4 krem ile başladık. Bir pembe ördük. Modelimiz yine 7 krem bir pembe olacak şekilde devam edecek. 1, 2, 3. Şöyle hanımlar pembeyi yine yaklaştırarak götüreceğiz. 4, 5, 6, 7 tane kremi ördüm. Bir pembe. 7 krem bir pembe olacak şekilde devam edeceğiz. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci kremim. Şu 3. Şu 4. 5, 6, 7 krem bir pembemi örüyorum. Devam edeceğim. Yine 7 tane krem. 3, 4. Pembeyi yaklaştırarak götürüyoruz. 5, 6, 7. Bir tane pembe öreceğim. 3. şişime geldim. Bir pembe. Yine 7 tane krem. 1, 2, 3. Şöyle pembeyi yaklaştırıyorum. 4, 5, 6, 7. Bir tane pembe. Yine 7 tane krem öreceğim. 3, 4, 5. 4. şişimden devam ediyorum. 6, 7. Bir tane pembe. 7 tane krem. 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane pembe. 7 krem bir pembe olacak şekilde ilmeklerimizi bu şekilde ördük hanımlar. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi geldik modelimizde 3. sıramız hanımlar. İlk şişimizdeyiz yine. Bu sıramızda da yine şöyle bakın. Pembeyi atlatarak yine yaklaştırdım kenardan. İlk 5 ilmeğimi pembe krem ile örüyorum. 5 ilmek krem. 4 ve 5. Bir tane pembe örüyorum. Yine hanımlar bu sıramızda da 7 krem bir pembe olacak şekilde devam ediyoruz. 3 kremim oldu. Yine pembeyi yaklaştırarak götüreceğiz. 4, 5, 6, 7. Bir tane pembe örüyorum. İkinci şişten devam edeceğiz. 7 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4. Pembeyi yaklaştırıyorum. 5, 6, 7. Bir tane pembe. 7 tane krem. 2, 3. Hanımlar şuna dikkat edelim. İp atlatmalarında bakın bir önceki sırada şu aradan ip atlatmışız pembeyi. Aynı yerden 2 kere atlatırsak ön yüze pembe ipin görünümü çıkar. Çirkin görüntü oluşur. Bakın bir ilmek daha ördüm. Bir sonraki ilmek arasından pembe ipi atlatıyorum. 5 krem oldu. 6 ve 3. şişimden devam edeceğim. Şöyle 7. Bir tane pembemi yine örüyorum. Tekrardan 7 krem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir pembe. Yine 7 krem öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4. şişimden devam ediyorum. Pembeyi yaklaştırdım. Yine atlattım. 5. kremim. 6, 7. Bir tane pembemi ördüm. Yine devam ediyorum. 7 krem. 2, 3, 4. Pembeyi atlatıyorum. 5, 6, 7. Bir tane pembe.
Ve kalan 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Modelimizin 3 sırasını tamamladık. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Modelimizde 4. sıramızı yapacağız. 4. sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3. Pembe ipimi aldım. İlk modeli ilk yapacağım. İlk kelebek desenimiz. Bir tane pembe örüyorum. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. Bu şekilde. İlk modelimizi yaptık. Model aralarında 4'er tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4. Şimdi ilk modelle aynı şekilde ikinciyi yapacağız. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. İkinci modeli de yaptık. Yine model arasına hanımlar kremimi alıyorum. 4 tane krem. 1, 2, 3, 4. Bir diğer modelimi yapıyorum. Pembemi aldım. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. Model arasına 4 tane krem örüyorum. 2, 3, 4. Bir diğer modelimi yapacağım. Bir pembe, 3. şişimden devam ediyorum. 2 krem, bir pembe. Model arasına yine 4 tane krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir diğer modelimi yapacağım. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. Model arasında yine 4 tane krem var. Şöyle krem ipimi alıyorum. 4 tane kremimi öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Bir diğer modelimi yapacağım. Pembeyi aldım. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. Tekrar modelimin arasında 4 tane kremim var. 2, 3, 4. Sonuncu modelimi yapacağım. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. Ve kalan son bir ilmeğimi de krem ile ördüm. 4. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 1. şişte 5. sıramız. Şimdi ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum 5. sıramda. Ardından pembemi aldım. İlk modelimi yapacağım. Hanımlar 2 pembe örüyorum. 2 pembe, 2 krem, bir pembe. Bakın ilk modelimizi bu şekilde yaptım. Bu defa model aralarında 3 tane kremimiz var. 1, 2, 3. İkinci modeli yapacağım. İlk modeliyle aynı şekilde. 2 pembe, 2 krem. İkinci şişten devam ediyorum. Bir pembe. İkinci modelimi de yaptım. Model arasına kremimi aldım. 3 krem örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. 2 pembe, 2 krem, bir pembe. Model arasına yine 3 tane krem örüyorum. Bir diğer modelime geldim. 2 pembe, kremimi aldım. 2 krem, bir pembe. Modelimi yaptım. Model arasına yine 3 tane krem örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım şimdi. 2 pembe, 2 krem, bir pembe. Model arasına 3 tane kremimi örüyorum. 1, 2 ve 3. 4. şişimdeyim. Bir diğer modelimi yapıyorum. Yine pembemi aldım. 2 pembe, 2 krem, bir pembe. Tekrar model arasına hanımlar 3 tane kremimi örüyorum. Devam ediyorum. Sonuncu modeldeyim. 2 pembe, 2 krem, bir pembe. Ve son bir ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelimizde hanımlar 5. sıramızı tamamladık. Geldik modelde 6. sıramıza. Bu 6. sıramızda hanımlar buraya ilk bir ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Tekrardan şöyle pembemi alıyorum. Buraya 3 tane pembe, bir tane krem ve bir tane pembemi ördüm. İlk modelim buydu. İlk kelebek desenim. Model aralarında 3'er tane kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi diğer modelimi yapacağım. Tekrar ilk modelde olduğu gibi
3 pembe, 1 krem, 1 pembe. İkinci modeli de yaptık. Model arasına yine kremimi alıyorum. 3 ilmek krem. 1, 2, 3. Tekrar pembemi alıyorum. Diğer modelimi yapacağım. 3 pembe, 1 krem, 1 pembe. Model arasına 3 tane krem örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. 3 pembe. Üçüncü şişten devam ediyorum. 1 krem, 1 pembe. Model arasına hanımlar 3 tane kremimi örüyorum. 1, 2, 3. Diğer kelebek desenimi yapacağım. 3 pembe, 1 krem, 1 pembe ve model arasına yine 3 tane krem. Bir diğer kelebeğime geçtim. Pembemi alıyorum. 3 pembe, 1, dördüncü şişe geçtim. 2 ve üçüncü pembemi ördüm. 3 pembe, 1 tane krem ve 1 pembe. Tekrar model arası için 3 tane kremimi örüyorum. Şu 1, 2, 3. Devam edeceğim. Son kelebeğimi yapıyorum. 3 pembe, 1 krem, 1 pembe. Ve kalan 2 ilmeğimi de krem ile ördüm hanımlar. Modelimizde 6. sıramızı tamamlamış olduk. Modelimizde geldik 7. sıramıza hanımlar. 7. sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, hatta şu pembeyi de yaklaştıracağım. 3, 4. 4 tane kremden sonra bir tane pembe örüyorum. Modelin devamında 7 krem 1 pembe olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 7. sıramız böyle. 7 krem, 3, 4. Bakın pembeyi atlatarak götüreceğim yine. 5, 6, 7. Bir tane pembe örüyorum. Tekrardan 7 tane krem. İkinci çeşitten devam edeceğim. 2, 3, 4. Arada 7 ilmek fazla olduğu için pembeyi atlatarak götürüyorum. 6 ve 7. Bir tane pembe. 7 tane krem. 3, 4. Pembemizi atlatıyorum. 5, 6, 7. Bir tane pembe öreceğim. Üçüncü şişten devam ediyorum. Bir pembemi ördüm. 7 tane krem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir pembe. 7 krem, bir pembe devam edeceğiz. 4. Pembeyi atlattım. 5, 6, 7. Bir tane pembe. Devam ediyorum. 7 krem. 2, 3, 4. Bakın pembeyi atlatarak gidiyorum. 5, 6, 7. Bir tane pembe. Ve kalan 3 ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelde 7. sıramızda tamamladık hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 8. sıradayız. Bu 8. sıramızda ilk 3 ilmeğimi hanımlar krem ile öreceğim. Şöyle pembeyi yine atlatalım. 3 tane krem 8. sıram. 1, 2, 3. Buraya hanımlar bir pembe, bir krem, 3 tane pembe örüyorum. İlk modelimi yaptım. Bakın kelebeğin diğer kanatlarını yapacağız artık. İlk kanadı buradaydı. İkinci kanatlarını diğer taraftaki kanatlarına başladık. Model aralarına 3'er tane krem örüyoruz. 1, 2, 3. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Pembemi aldım. Bir pembe, bir krem, 3 pembe. 1, ikinci şişten devam ediyorum. Şu ikinci, üçüncü pembem. Model arasına yine 3 krem öreceğim. 1, 2, 3. Bir diğer modeli yapıyorum. Bir pembe, bir krem, 3 pembe. Model arasına 3 krem. 1, 2, 3. Diğer modelimi yapıyorum. Bir pembe, bir krem, 3 pembe. Model arasında 3 tane kremim var.
Bir pembe, bir krem, 3 pembe. Tekrar model arasına 3 tane krem. 1, 2, dördüncü şişimden devam ediyorum. 3. Bir diğer modelimi yapacağım yine. Bir pembe, bir krem, 3 pembe. Tekrar model arası için 3 tane kremim var. Sonuncu modelimi yapıyorum. Bir pembe, bir krem, 3 pembe. Evet, modelimizde 8. sırayı tamamladık hanımlar. Geldik 9. sıramıza. Bu 9. sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 krem. Şimdi kelebeğimi yapacağım. Bir pembe, bir krem, pardon, bir pembe, 2 krem, 2 pembe. İlk kelebeğimi yaptım. Bir pembe, 2 krem, 2 pembe olarak. Kelebek aralarına 3'er tane krem örüyorum. Şimdi ikinci kelebeğimi yapacağım. Bir pembe, 2 krem, 2 pembe. İkinci şişten devam ediyorum. Şu ikinci pembe. Model aralarına yine 3 tane kremimiz var. 1, 2, 3. Üçüncü kelebek desenimi yapacağım. Bir pembe, 2 krem, 2 pembe. Tekrar araya 3 krem örüyorum. 1, 2, 3. Diğer kelebeğimi yapacağım. Bir pembe, 2 krem. Üçüncü şişimdeyim hanımlar. Şu ikinci kremim, 2 pembe. Model arasına 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Diğer modelimi yapacağım. Bir pembe, 2 krem, 2 pembe. Model arasında yine 3 tane kremim var. Devam ediyorum. 4. şişimdeyim. Bir diğer modelimi yapıyorum. Bir pembe, 2 krem, 2 pembe. Araya yine 3 krem örüyorum ve son kelebeğimi yapıyorum. Bir pembe, 2 krem, 2 pembe ve son bir ilmeğimi krem ile ördüm. 9. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi geldik modelimizde 10. ve sonuncu sıramıza. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi ilk kelebeğimi yapacağım. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. İlk kelebeğimi yaptım. Model aralarında 4'er tane kremimiz var. 3, 4. İkinci modeldeyim. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. Model arasında hanımlar 4 kremim var. 1, 2, 3, 4. Yeniden bir pembe, 2 krem, bir pembemi ördüm. Model arasına 4 tane krem örüyorum. Diğer kelebekteyim. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. Araya yine 4 kremimi örüyorum. 3. şişten devam ediyorum. Bir pembe, 2 krem, bir pembe. Arada yine 4 tane kremim var. 4. şişime geldim. Yine bir pembe, 2 krem, bir pembe. Model arasında yine 4 tane kremim var. Son kelebeğimi yapıyorum. Bir pembe, 2 krem, bir pembe ve kalan 2 ilmeğim krem. Evet hanımlar, 10 sıradan oluşan ilk kelebek desenimizi tamamladık. Bakın şöyle göstereyim, ipimi şöyle alıp. İlk kelebeğimiz bu şekildeydi. Şimdi 10 sıradan oluşan modeli ikinci kez tekrar kuracağız hanımlar. Bakın şuraya. 10 sıradan oluşan model ikinci kez kurulacak. Hemen kafanız karışmasın diye ilk başlangıcını tekrar göstereceğim size. İlk modeli nasıl yaptıysak aynısını tekrar edeceğiz. Zaten kafanız karışmasın diye hiç sıra atlamadan hem ördüm hem ördüğüm renkleri tek tek söyledim. Yaptığım işlemi, her işlemi tek tek zaten belirttim hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. İlk modeli unutun hanımlar, kafanız karışmasın.
İkinci modele nasıl başlayacağız? Hemen anlatıyorum. İlk modelin birinci sırasında ne yapmıştık? Hemen geriye dönüp düşünüyoruz ya da alt modele bakarak yapabiliriz. Alt modele bakarak yapamıyorum, ben o şekilde anlamıyorum diyen hanımlar varsa da videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarına gelerek diğer ikinci modeli de aynı şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Aynı sayılarla, aynı sıralamayla, aynı şekilde yapılıyor. Hiçbir fark yok. Model tekrarı yapacağız. İlk modelin birinci sırası ne yapmıştık? 3 ilmek krem ile başladık. Bir pembe. Devamında 7 krem bir pembe olacak şekilde örmüştük. 4 krem oldu. Yine bakın arada 7 krem olduğu için pembe ip arkada uzun kalmasın diye yine atlatıyoruz. 7 krem bir pembe, tekrar 7 krem bir pembe olacak şekilde 4 çizgi öreceğiz. Sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Yine aynı şekilde modele devam edeceğiz. Dediğim gibi kafası karışan olursa videoyu geri alın hanımlar. Zaten birinci sıra, ikinci, üçüncü, beşinci tek tek hepsini söyledim. Videoyu geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci modeli de yapabilirsiniz. Bu ikinci modelimiz bittikten sonra, yani 10 sıradan oluşan ikinci model bittikten sonra hemen üçüncü modelin sıralamalarına geçeceğiz. Fakat üçüncü modelin ilk 3 sırasını yapacağız. Yani modelin birinci, ikinci, üçüncü sırasında ne yaptıysak ikinci model bittikten sonra yine 3 sıra aynı modele devam edeceğiz. Bakın şurada model bütünlüğü sağlansın diye şu kenarda. Modeli bu kadar ilerleteceğiz. Şimdi hep birlikte sizlere söylediğim kadar modelimizi yapalım. Ardından gelelim hanımlar. Sonrasında beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, modelimi tamamladım ve geldim. 10 sıradan oluşan ikinci modelimi bitirdim. Ardından üçüncü modele başlar gibi ilk 3 sırasını yaptım. Geldim, burada bıraktım. Şimdi ilmeklerimizi hanımlar artık pembe ipimizle öreceğiz. Krem ipimizi kullanmayacağız bu şekilde. İlmeklerimin tamamını pembe ipim ile öreceğim. Krem ipimizle artık kesip ucunu düğümleyebiliriz arkaya. Çünkü modelimizin devamında pembe ipimizi kullanacağız artık. Bu şekilde bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, yani 3 kere 4 şişimizi dolanacağız. Böyle pembe ipimiz ile örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca pembe ipim ile ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız hanımlar. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi bu ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirdik. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız şu bölüm daha sağlam, daha düzgün, sıkı duruyor. Patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Patiğimin bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 8 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devamındaki ilmekleri de yine düz örmeye devam edeceğim çünkü ön yüzdeyiz. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Evet, ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Bu ilk şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz tam olarak şu ortada bilek ayrımı yapmıştık. Buraya kadar yine örmeye devam ediyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. Hanımlar, son 8 ilmeğim haroşa. Bunları da yine düz öreceğim. Arka yüzde de yine bu haroşa bölümler düz örülüyor. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Bilek ayrımına geldik, geri döneceğiz. Arka bölümde yapacağımız işlem böyle. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 adet ilmeğimi haroşa örüyorum. 6, 7, 8.
Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de şu anda bakın arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine taban bölüm ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Şu kestiğimiz kremimizin ucunu da arkaya gizleyebiliriz hanımlar. Bu şekilde. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Yapacağımız işlem bu. Evet, son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Son 8 ilmeğim haroşa, onları düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşa bölümleri düz olarak örüyorum hanımlar. Sıra sonuna kadar. Evet. Bakın bilek ayrımına geldim. Tekrar geri döneceğim. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz çünkü. Yine burada ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Haroşalarımı yine düz örüyorum. Bu şekil. Devamındaki ilmekleri de diğer bilek ayrımı yaptığım yere kadar aynı şekilde düz öreceğim. Arka yüzde ters öreceğim. Böyle gide gele tamamlayacağız patiğimizin arka bölümünü. Şöyle baktığımızda bilek kenarlarında şurada birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne, yani buraya toplamda 16 diş, yani şuraya 16 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre bu tam oldu. Sizler patiğinizin şu arka bölümünü ayağınıza ölçerek yapın. Patiği ayağınıza bir giyin hanımlar, ölçün. Arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Kaç numara yaparsanız yapın, bu ölçüye önem verin. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim. Ardından buluşalım hanımlar, topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümünü tamamladım, geldim. Burada 16 sıra haroşam var. Bu aşamada hanımlar, bilek ayrımından sonra şu bölüm bakın genişledi. İlmeklerim dümdüz duruyor. Şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Sizler her bir şişe 16'şar ilmek yaptıysanız sol tarafa 28 ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Öncelikle bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm, 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Sol tarafa 28 ilmek ayıranlar burada 27 ilmek örecekler. 28. ilmekte kesimi yapacaklar hanımlar. Şimdi topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşaları düz örüyorum. Evet. Şimdi geri döndük hanımlar. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. İlk 23 ilmek öreceğim. 24'te kesim yapacağım. Sol tarafa 28 ilmek ayıranlar da 27 ilmek örecekler. 28. de kesimi yapacaklar. Bakın 8 ilmeğimi ördüm. Sayarak gideceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte yine öndeki ikisini kestim.
Şimdi hanımlar ortaya bakıyorum. Şimdi de 6 ilmek kaldı. Yani bir ilmek eksildi. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzde yine öreceğiz. Ön yüzde tekrar aynı işleme devam edeceğiz. 23 örüp 24'te keseceğiz. Biz bu kesme işlemine aradaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin topuk bölümünü aradaki ilmeklerin bitene kadar ördüm geldim. İlk başta şu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağda da 24 ilmeğim kaldı. Sizler her bir şişe 16'şar ilmek yaptıysanız ve sol tarafa 28 ayırdıysanız da kesimlerden sonra sağ tarafta da yine 28 ilmeğiniz kalacak. Yani bu iki şişteki ilmek sayıları birbirine eşit olacak. Şimdi patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Kesimi yapacağız hanımlar. Tığ ile kesim yapacağız. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini topladım. Diğer kesimlerim şu şekilde olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Gizli kesim oluyor. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde yine kalan ilmeklerimizi keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Şimdi önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de zincirimi çektim hanımlar. Artık ipimizi kesiyoruz. Patiği tamamladık. Hemen bu ipimizin ucunu arkaya şöyle zincir tekniğiyle düğümleyerek tekrar gizleyeceğim. Şöyle düğümleyerek gizleme işlemini yapıyoruz. Bakın hanımlar, topuğumuz şu şekilde. Ayağı giyince zaten şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Çok düzgün, temiz bir görüntüsü var. Evet, patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de modelimizin ayaktaki duruşuna bakalım birlikte. Çok güzel, zarif, çok şık bir model oldu. Patik perisi arkadaşıma da tekrardan bu güzel model için teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, modelimizin ayaktaki duruşu da yine bu şekilde. Bakın hanımlar. Tabanımız, topuğumuz. Model bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.